İmam Gazali Hazretleri ağlama ağlamama mevzuunda, ağlayan da aldanmıştır, ağlamayan da aldanmıştır diyor. Bir noktaya bağlıyor onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağlamayan gözden sana sığınırım diyor. Bu mülahaza ifade ederken şeytandan sana sığınırım demek gibi bir şeydir. Gözün yaşarmaması, kalbin ürpermemesi şeytani bir hal olduğunda şüphe yoktur. Fakat mevsim belirleme ona, bir takvime bağlama o meseleyi. Elinde olmayarak bir insan, irade ağlama değil, gayri irade. İrade olarak susma iyidir bence o mevzuda. İrade olarak görüntüyü oldukça mukassi hale getirmek, bir derinliği yokmuş gibi göstermek, duru sular gibi, hep mümini benzetirken duru sular. Böyle yukarıdan baktığınızda dibindeki taşlarda, kayalarda pırıl pırıl görünür. Sen kenarında dersin ki ayağımı soksam galiba topuğuma varmayacak bu su. Fakat girdiğinde boyunu aşkın olur. Çünkü çok durudur o. Dıştan bakınca öyle sığ görünme. Kötü görünme değil. O da insanları suizanla sevk eder. Bu açıdan bir taraftan insanları suizanla sevk etmeme, bir diğer taraftan olduğundan fazla derin görünme. Uf puf etme. Sanki böyle çok derin bir imanı varmış gibi. Böyle içinde ızdırap varmış gibi filan. Olduğundan fazla bir derinlik ishar etme. Müslümanlık için hiç yanmamış, yakılmamış. Bir gece uykusu kaçmamış böyle. Halkın içinde. Arkadaşlar Müslümanlığın derdini dert edinmiyoruz yani. İnsanın çatlayası geliyor. Bu sözler senin sözlerin değil. Hayatında bir gece, 2 gece, 1 hafta, 2 hafta bu mevzuda senin uykun kaçmamışsa, kalkıp deli gibi dolaşmamışsan o sözler senin sözün olamaz. Başkalarından emanet, ariye aldığın o sözlerle kendini ifade ediyorsan, ariyet gömlek değil Yunus'un ifadesiyle. Emanet bir elbise giymişsin demektir sen. Başka türlü görünüyorsun. Riyakarlık yapıyorsun. Kalbinde ne kadarsan kalbinin ağırlığında görün. Meselenin bir yanı o, bir taraftan öyle görünmek lazım. Hatta olduğunun gerisinde görünmek lazım. Birkaç adım gerisinde. Ama birkaç adım gerisinde görünürken melamet mesleğinde olduğu gibi insanların kendi hakkında olumsuz şeyler düşünmesine badi olabilecek davranışlara da girmemek lazım. Çünkü suizan da çok kötüdür. Evet, haline ağlamayan hiçbir nebi yoktur. Haline ağlamayan hiçbir veli yoktur. Fakat o düşünerek, taşınarak, planlanarak yapıldığı zaman riyakarlık olur. O iradenizi aşan, bendini aşan bir sel gibi olduğunda makbuldür. İradenizi aşar. Dilini ısırırsın, damağına diş geçirirsin, onun önüne almaya çalışırsın. Fakat aşar o, gelir, kendisini ifade eder. Onda mahsur yoktur, belki onda fayda vardır. Yani burada gülen orada gülemez. Dininden, diyanetinden ötürü. Burada ağlayan inşallah orada ağlamaz. Burada korku içinde yaşayan inşallah orada korkmaz. Burada endişeyle tir tir titreyen, endişeli hayatını burada yaşamış, orayı endişesiz hale getirmiştir. Burayı tamamen emniyete emanet etmiş bir insan orada emniyetten mahrum kalır. Tam karşılıklıdır bunlar yani. Bu açıdan teessür duyma, hicran duyma, bir hasret yaşama aynı zamanda ve dolayısıyla bazen öyle boşalma ama kalbin ses soluğu olarak öyle boşalma, bunlar çok önemli şeyler ifade ederler. Bunu biz genişletip bütün hayatın değişik alanlarına da tatbik edebiliriz. Konuşma ve sükût etme mevzu da öyle olabilir yani. İnsan konuşacağı zaman hakikaten Allah rızası için bir şey konuşmalı. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi yani bir insan bir şey konuşurken konuşan bir insan görüntüsü sergilemek için konuşur. Bu beraberinde değişik şeyler de getirir. İfadelerine dikkat eder. İnsanlar üzerine müessir olmaya çalışır. Ve arada istidradi olarak müstebbaatü terakip açısından kelimelerinde yoktur ama fakat bir arada zikredilen kelimelerin bütünü sıkıldığı zaman da bakarsınız ki kendisini ifade ediyor. Şimdi böyle bir insan burada Allah birdir, vahittir, ahaddir, kahardır, cebbardır dese de kendini ifade ediyor. Bazen sesiyle kendini ifade ediyor. Bazen orada gerçekten kalbinden gelmeyen suni heyecan,
Onu nasıl ifade edeceksek tam böyle bir kelime bulamadım yani. Heyecanın sunisi. Yani suni bir heyecan sergileme orada. Fakat esas içinin malı değil o yani. Kalbinin sesi değil. Kalbinin derinliklerinden gelmiyor. O bir kısım suni böyle cezbeye gelen insanlar gibi. İşte titremeler filan, insanların içinde titremeler, heyecanla köpürmeler filan. Bütün bunlar hep kendini ifade etme olur. Bunlar Firdevs'ten bahsederken öyle bir heyecan ishar edebilirsiniz. Allah'ın cemalini, rüyetten bahsederken öyle bir heyecan ishar edebilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkından, muhabbetten bahsederken öyle bir heyecan ishar edebilirsiniz. Böyle içinizden geldiğinin çok çok üstünde Allah Resulü'ne karşı bir alaka ishar edebilirsiniz. Bütün bunlar sunidir. Ve kartondan şeylerdir bunlar. Çok fazla bir şey taşımazlar. Parmağın ucuyla dokunsam bunlar delinir. Bir kıymet ifade etmezler. Kalıcı tesirleri de olmaz bunların çevrede. Balon gibi şeylerdir yani. Rengarenk görünür, çok büyük görünür, çok yukarılarda uçar ama bir iğne ucunun dokunmasına bağlıdır. Tıs diye her şey söner gider. Bütün bunlardan emin olarak bir hakikati seslendirmek istiyorsan seslendirirsen. Hatta diyorum ki ben hakikati seslendirirken bu mevzuda frekans bozuldu birdenbire. Sağdan soldan senin benliğinle alakalı bir kısım şerareler senin yayın yaptığın frekansa girmeye başladı. Bir şerare baskısı altında kaldın. Öyle bir şerare olduğu zaman da bence sesini kesmek lazım. Bir naat okuyordun. Bunu bazen musikiye bağlı da icra edebilirsin. Bir ilahi okuyordun, bir münacat okuyordun. Bir yerinde kendin karıştın, kendin girdin işin içine. Allah'ın olduğu bir yerde sen de girdin devreye. Efendimizin söylendiği bir yerde sen de devreye girdin. Hakikati dinin seslendirildiği bir yerde sen devreye girdin. Bence yüreğin varsa orada kesmen lazım onu. Benim olduğum yerde o olmaz. Onun olduğu yerde de ben olmamalıyım. Ben sadece o mevzuda bir enstrüman olmalıyım. Bir ney gibi sadece ötmeliyim. Üfrülünce ötmeliyim. Ve namelerimden de o dökülmeli demelisin. Şimdi böyle olunca o zaman konuşmak lazım. Ney gibi ses vermeli, inlemeli. Fakat kendinden emin değilse, konuştuğu zaman hep kendini anlatıyorsa dinlesin kalbini. İnsan kendini bilemiyorsa o da gafletin müzaaf şekli demektir yani. Yine bir insana en iyi kendisi bilir. Ondan en iyi bilen birisi vardır, Allah'tır Celle Celaluhu. Tavır ve davranışlarına akseden şeylerle de kiramen katibin bilir. Kalbinden geçeni bilmez onlar. İnsanı en iyi bilen Allah'tır ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Atar damarlarından daha yakınız ona biz. Damarlarında cereyan eden kandan daha yakınız ona. Vicdanımızda nerede duruyoruz biz? Söylediğimiz sözle kanaatimiz ve inancımız açısından aynı yerde miyiz yoksa farklı yerlerde mi duruyoruz? Bir söz söylüyoruz, çok ileride bir söz. O sözü Hazreti Davud seslendirmişti, Hazreti İbrahim seslendirmişti. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bakmalıyız kendimize, vicdanımıza. O sözün neresinde duruyoruz biz? Tam aynı yerde bulunuyor muyuz? Değilsek, şüpheleniyorsak kendimizde, o zaman sükût etmek lazım. Bazen bir mosturalık gibi insanın sükût edip bir yerde durması belki daha iyi nasihat olur. Başkalarına karşı. Çünkü duruşta çok az riya girer ona. Yani bazen ona da girer şöyle, ben sükût edeyim de maşallah ne faziletli ne kamil insan, konuşman gümüşse sükûtun altındır filan, altın sergiliyor maşallah dedirtme mülazasına bağlanırsan yine aldanırsın. Yani sürekli bir iç mürakabesi içinde olmak lazım. Ağır gibi gelebilir bu kulluktur yani. Allah'a talipsen bence her meseleyi Allah'ın bilmesine bağlayacak. Allah'ın bilmesini yeterli bulacaksın. Allah'ın görmesini yeterli bulacaksın. Allah'ın seninle olan muamelesini yeterli bulacaksın. Allah'ın değerlendirmesini yeterli bulacaksın. Allah'ın takdirini yeterli bulacaksın. Nedir bunun aksine tavır ve davranışlar? Allah benim şu halimi şöyle takdir ediyor. Benim için önemli değil o. Ben kendimi, kendi usul, kendi sistemim, kendi icat ettiğim şeylerle günümüzün gafil ve kendini bilmez densizlerin ifadesiyle kendi yarattıklarımla kendimi ifade etmeliyim gibi küstahça tavırlar. Bunlar bazen söylenir, bazen de söylenmez. Tavır ve davranışlarla
ortaya konur. İkisi de küstahçadır bunların. Allah'ın takdirinin önüne geçme saygısızlığıdır. Allah'ın bilmesinin önüne geçme saygısızlığıdır. Allah'ın değerlendirmesinin önüne geçme saygısızlığıdır. Hatta denebilir ki bir yönüyle onları beğenmeme demektir bunlar. Bu açıdan içimizi çok iyi dinlemeli. Kendimizle sık sık yüzleşmeliyiz. Bize ait olmayan şeyler, içimizden nebahan etmeyen şeyler, ariye şeylerle kendimizi ifade etmemeliyiz. Yani bu cübbe bize aitse bizim sırtımızda olmalı. Bize ait değilse şayet, bu bana ait değil demeliyiz. O mülazayla durumumuzu gözden geçirmemiz lazım. Yüzleşme dediğimiz şey odur. Tepeden tırnağa kendimize bir bakmamız lazım. Serapa, hata halimizi gözden geçirmemiz lazım. Ve dikkatsizliğimizi ve endişesizliğimizi, korkuyu kalbimize, kafamıza misafir etme işimizi, cennet teminatı almış gibi rahat davranışımızı, bir yerde kendini salmış gülenlere öbür alemden müjde mi aldınız diye tembihte bulunuyor. Ve bildiğimi bilseydiniz, demek bilmiyoruz, cahiliz. Çok ağlar az gülerdiniz diyor. Hatta oraya derc edilen şeyde sıcak döşeklerinizi bırakır, dağlara, vadilere kendinizi salar, hıçkıra hıçkıra iç dökerdiniz diyor. Bir insan için en ciddi talihsizlik, akıbeti mevzunda bir hesabının olmayış ve hiç farkına varamayacağı bir zamanda görülmedik hesaplarla Allah'ın huzuruna varıveriş. En talihli insan da hayatında bir arpa ağırlığı, bir hak irtikab etmişse bu arpa yüzünden cehenneme düşerim endişesini taşımasıdır. Bahtiyarlık bu. Talihlilik. Diğerinin yıldızı kararmış demektir. Hususiyle Müslümanlık dünyası adına gafletin katmerli yaşandığı bir çağda yaşadığımız için, yeryüzünde Müslümanlık ispatı vücut ettiği günden bu yana genel itibariyle diyelim, istisnalar vardı 3-5 tane her yerde. Gafletin Müslümanların ruhuna bu kadar hakim olduğu bir başka devir yoktur. Bu dönemde olduğu kadar acı bir devir de yok. Ne Moğol işgalinde böyle acı bir devir yaşanmıştır. Fakat günümüzde insanlar çok rahatlar. Bedrin şerefiyle serfiraz gibi rahatlar. Cennetten müjde gelmiş gibi rahatlar. Müslümanların hiçbir problemi yok gibi rahatlar. Dünyaya dilencilik yapmaları karşısında teessür duymayacak kadar rahatlar. Ezildikleri halde rahatlar. Diyet ödedikleri halde rahatlar. Güdülür gibi idare edildikleri halde rahatlar. Izdırapları yok. Kaç insan gösterebilirsiniz kendini Hakk'a vakfetmiş saydığı halde sene 360 küsür gün, 360 küsür günün her gününde değil, bunun her ayında da değil, sadece 6 gün deli gibi kalkmış ağlamış, Allah'ım bizi başkalarının boyunduruğu altında yaşama mezelletinden kurtar yoksa canımı al demiştir. Benim için bir vefa örneği olacak. Dememişse gitsin kendini suya mı atsın? Suya atacağına Cenab-ı Hakk'ın huzuruna atsın. Sahabenin dediği gibi gel hele şöyle iman etmemiş gibi yeniden bir kere iman edelim. Şu imana peygamberin talim buyurduğu çerçevede sahip çıkalım. Öyle diyorlardı. Teala nü'min saaten, hele gel bir saat inanalım Allah. An demektir bu, an. Saat, şer'i saat, bir an inanalım demektir. Evet, dert bu ve çok. Derman yok mu? Ziya Paşa'nın dediğine iştirak etmiyorum. Derman da çok. Fakat onu rantab kullanacak insan sayısı yok demeyeceğim. Az. Allah'ı bilmeyen insan Allah'ı sevmez ki. Günümüzün insanı Allah'ı bilmiyor. Peygamberimizi bilmiyor ki sevsin. Duymuş bir Muhammedur Resulullah. Peygamberimiz bize bir şeriat getirmiş ama bilmiyor Efendimiz'i. Hiçbir şeyi de bilmiyor. Bir siyer çerçevesinde olsun onu okumamış aslında. Muhakeme yürütmemiş. Gel hele şöyle bir sene siyere dair bir kitabı felsefesiyle müzakere edelim diyecek kadar o mevzuda vefa sergilememiş.
tanımıyor Efendimiz'i. Sahabe efendilerimiz de tanımıyor. Onların enginliklerini de bilmiyor. Sıfatü Saffe'ye giren veya Hilyetül Evliya'ya giren veya işte Kutul Kulüp'te bazen adlarına rastladığımız veya Şarani'nin tabakatında karşılaştığımız veya İbn Sad'ın tabakatında karşılaştığımız insanlardan 10 tanesini bilmiyor. 10 tanesinin serencamesini bilmiyor. Onlar hakiki insandı ve hakiki Müslümanlığı temsil ediyorlardı. Dolayısıyla nasıl Allah'ı sevecek, nasıl peygamberi sevecek ki bu insan? Sevginin müzaafıdır aşk. Ve insanda öyle bir aşk olunca o insanda ciddi bir iştiyak da olacaktır. Belki şevk olacaktır. Şevkin tabiata mal olması iştiyak olacaktır. Ve sonra kendisi hiç farkına varmadan bir cezb-i incizab içinde Allah'a çekilecektir. Şimdi daha mebdedeki basamaklarda gerekli olan gayret ortaya konmadığından o istenemez ki, talep edilemez ki. Çoğumuz Allah'ı bilmiyoruz biz. Duymuşuz bir ad yani. İşte Allah bizi yarattı falan, o kadar. Hepsi o kadar. Hangimizin zat-ı uluhiyet aklına geldiği zaman veya kaçımızın diyelim, burnunun kemikleri sızlıyor. Fani bir varlığa duyduğu alaka kadar alaka duyuyor. Fani bir varlığa ulaşma mevzunda gösterdiği gayret kadar vasılın ilallah olma mevzunda gayret gösteriyor. Ümit kırmamak için demiyorum. Belki gelin insaf edelim. Yalan söylemeyelim. Sen sana ait olmayan bir şeyi hem de Allah karşısında Allamul Guyub, zahir ve batını aynı şekilde bilen bir zat-ı üluhiyet karşısında sana ait olmayan şeylerle sen kendini ifade ediyorsun. Sana ait olmayan bir ağlama, o senin kalbinin sesi değil. Sana ait olmayan bir konuşma, senin kalbinin sesi değil. Sana ait olmayan bir sükût, kalbinin sesi değil onlar. Sırrının sesi değil onlar. Senin hafinin sesi değil. Diyeceksiniz ki zor bunlar. Çok pahalı bir şeye talip olmuşum. Buyurun diyorum ki siz bana deyin ki biz güneş sistemiyle veyahut da samanyoluyla bize verilse cennet yapacağız onlardan. Ebedi saadet yapacağız. Ebedi hayata ereceğiz. O köşkler, villalar yapacağız. Yetmez o. Çok büyük bir şeye talip olmuşsunuz. Bütün cihanları kullansanız Allah'ın ötede size vaat ettiği şeylerin zerresini hasıl edemezsiniz. Ölümsüzlüğü hasıl edemezsiniz. Ebedi mutluluğu hasıl edemezsiniz. Hep yerinizde kalmayı hasıl edemezsiniz. Hep 20 yaşında tığ gibi delikanlı kalmayı hasıl edemezsiniz. Orada size refakat edecek hayat arkadaşlarını hasıl edemezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın cemaline ulaşmayı hasıl edemezsiniz. Ben sizden razıyım ufkuna ulaşmayı hasıl edemezsiniz. Bakın bunlar dünyalarla hasıl edilmiyor yani. Trilyon sene ışık hızıyla ötelerdeki sistemler de emrinize verilse o cenneti yapmayı bütün hususiyetleriyle size verdim, yapın, içine girin falan dese. Buyurun yapın. Hatta size ömür de veriyorum. 2000 sene ömür veriyorum. Peykler yapın, gidin, bulun, başka dünyalar bulun. O dünyaların nirengi noktalarıyla oynayın. Onları bir araya getirin böyle. Ebedi saraylar kurun. Ölümsüzlüğe erin orada. Ebedi mutluluğa erin. Yaşlanmayın, kocamayın, ızdırap çekmeyin, hastalanmayın. Utubi müteşabiha nimetleri içinde yüzün gidin. Buyurun yapın. Şimdi buna talip olmuşsun sen. Tamamen dünyevi hayattan da seni mahrum etmemiş yani. Yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun. Evin var, yurdun var, çoluğun çocuğun var. Bunlarla belli ölçüde nispi dahi olsa bir mutluluk paylaşıyorsun yani. Seni tamamen mahrumiyete hapsetmemiş. Ama yapacağın davranışlarda onun esas alınması lazım. Sermesi camı aşk olan Mevlana cami diyor. Yüzleri kesretten vahdete çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Yeki hahi, yeki hani, yeki cuyi, yeki vini, yeki damdi. Her şeyi dolayısıyla onun görmesine, onun bilmesine, onun takdirine, onun tebciline, onun değerlendirmesine, onun kıymet biçmesine ve onun bir kredi olarak onu kullanmasına bence ona bırakmak lazım yani. Her şeyi ona bağlamak lazım. Yeme, içme, rahat bir yuvanın olması bunlar güzel şeyler. Haciyat bunlar. İlla bunlar olmasın demek değildir. Yani olsun. Fakat bunlar ne kadar nimetse bir iman nimeti,
bir ebedi saadet nimeti, bir devamlı Allah'ı bilme nimeti, Allah marifetinde derinleşme nimeti bunların 1000 katı demektir. Bunların yanında bir damla kalmaz yani. Benim annemin babamın olması, her zaman onların güler yüzünden destek almam, bu bir nimettir. Bunu şükranla karşılarım. Fakat Cenab-ı Hak'la münasebetim yanında bunlar deryada damla kalmaz. Hiçbir şey ifade etmez bunlar. Bunların hepsinin yerini bilmek lazım. Onların hakkı ifade edilirken bile aslan payının kime ait olduğu orada gösteriliyor, açıktan açığa gösteriliyor. Şimdi böyle bir nimetin kadri, imana hizmet nimetinin kadri bilinmiyorsa, bu imanın kadri bilinmiyorsa, bu değerlendirilmiyorsa şayet le-in şekertum lezidenneküm, eğer şükrederseniz arttırırım diyor. Ve le-in kefertum inne azâbile şedîd, nankörlük yaparsanız, nankörlük diyor da, nankörlük yaparsanız azabım şedittir. Bu nimetleri değerlendirmeyen insanlar, kendini rehavete salan insanlar iflah olmamışlardır. Beladan, kazadan emin olma meselesi yine Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi ve mâ kânallâhu liyuhlikel kurâ bizulmü ve ehlâ muslihûn. Ehli ıslahçı olanları Allah helak etmez diyor. Bir zümre istikbal vaat edici bir hizmet yapıyorsa Allah o kavmi helak etmez. Bu açıdan bizim helak olmayacağımıza dair size teminat veremem ben. Çünkü şu andaki durumumuz Cenab-ı Hakk'ın marziyatına muvafık mı değil mi belli değil yani. Gönlümüz ne kadar Allah'la beraber, ne kadar marziyata kilitlenmiş insanlarız. Bu belli değil esasen. Seviyesi belli değil bunun. Rahatımız içinde biz fırsat buldukça din adına bazı şeyler yapıyoruz. Hatta bazılarımız haftada bir kere bir derse gitmeyi çok büyük hizmet sayıyoruz. Zannediyoruz. Hayatının her gününün, her saatini o işe veren insanlar ben yine bu işin hakkını vermedim demesine karşılık biz haftada 1 saatle 2 saatle adet kabilinden marifet adına hiçbir şey almadan, Allah mehafeti ve mehabeti adına hiçbir şey kazanmadan gittiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim diyor, işin içine girdikleri gibi çıkıp gidiyorlar. İşin içine girdiğimiz gibi çıkıp gidiyoruz ve bunu hizmet zannediyoruz. Bu iyi değil yani. Çok istikbal vaat etmez bu. Tehlikeli bir şey. Bu mevzuda nerede durduğumuz belli değil. İkincisi, azıcık vade vefamız varsa bu vade vefayı devam ettirip ettirmeyeceğimiz belli değil. Yani dünkü vefalı insanlara bakılacak olursa bugünkü vefasız insanlar. Yani hapishanelerde kendilerine yer hazırlandığı halde çok rahatlıkla Hazreti Üstad'la beraber içeriye giren o insanlar belli ölçüde vefalıydı. Acaba biz aynı şeylere katlanabilir miyiz? Burada ben hüsnü teville, tefsirle diyorum ki ihtimal çok zayıfız. Karakter bakımından tutarsızız. Cenab-ı Hak ağır imtihanlara tabi tutmuyor, kaybederiz diye. Halihazırdaki durumumuz itibariyle ne kazanırsak Allah onunla inşallah cennete sevinmek için böyle murat buyurmuş bizim hakkımızda. Yoksa hakiki Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm, hep makverededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir diyor Akif. Rehavette kendini salma mevzuu var. Dünyevilik mülazaları çok galip. Rehavete bu kadar kendini salmışlık, bu kadar kendini düşünmüşlük zannediyorum çok istikbal vaat etmiyor yani. Biz bence Allah bela vermesin, musibet vermesin, affı afiyet istiyoruz Allah'tan. Fakat Allah bize ciddi ve derin hizmet aşkı versin. Diyorum elimden gelse ben insanların içine bir avuç avuç ızdırap dökerim, ızdırap saçarım böyle. Deli gibi kalksın, evlerinin bahçesinde dolaşsınlar, dinime ne yapabilirim ben acaba desinler, elimden gelse. Eksiğimiz budur, Allah'tan bunu istemek lazım. Ama Allah bunu verir, ille de bunun lazımı gibi her zaman beraberinde bulunan belayı vermeyebilir bazen. Bir de öyle imtihan eder. Rehavete düşüyor musun, düşmüyor musun? Ama bu arada ne olur? İnsan ara sıra inhiraflar yaşar. Yani sen dosdoğru yüzünü güneşe çevirmişsin. Senin elinde olmayan bir bulut geliyor bazen seninle güneş arasına giriyor. Bu hayrulet oluyor. Muvakkaten sana gölge yapıyor. Bir la havleyle geçiştirirsin onu. Yani en temiz vicdanlarda bile bu türlü hayruletler hep olabilir. Her zaman o dupduru hali koruyamayabilirsin. Onları da biz Rabbena la tuahizna innesina vaktana kalkan arkasına girerek
Allah'ım sen öğrettin bunu. Habibine Miraç'ta sen verdin ve bunu sana karşı kullanmamız adına bize ruhsat da verdin. Bizi unuttuğumuz şeylerden dolayı ve bilmeyerek içine düştüğümüz yanlışlıklardan dolayı muhafaza etmeyeceğin vaadinde bulunuyorsun. Bu vaadine güvenimiz tamdır diyeceksin o zaman da. Fakat kasti ve iradi kalbine göre bir tavır belirleyeceksin. Ve acaba durduğum yerin hakkını veriyor muyum, vermiyor muyum? Günde bana desen ki 10 defa kendimle yüzleşiyorum. Ben sana derim ki keşke 20 defa yüzleşsen kendinle. Acaba Allah karşısında kulluğum adına durduğum yerin hakkını veriyor muyum? Veya kulluk adına durmam gerekli olan yerin neresinde duruyorum? Durmam gerekli olan yer neresi? Ben nerede duruyorum? Sevgili sen neredesin? Ben neredeyim? Diyebilirsin. Allah'ım sen neredesin? Ben neredeyim? Sen bana benden daha yakın olduğunu söylüyorsun. Her şeyden daha yan olduğunu söylüyorsun. Senden ayan bir nesne yok. Sen göksüzlere pinhanmışsın ama bana göz vermişsin. Niçin bana pinhansın? Yüzleşmelisin kendinle. Günde 20 defa, günde 40 defa kendinle yüzleşmesi. Günde 20 defa elini göğsüne vurmalısın. Dön demelisin. İnsana ait bir hususiyet var. Bu duruş çok yakışmıyor insana demelisin. Evet, susma da ona göre, konuşma da ona göre, gülme de ona göre, ağlama da ona göre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini yapmış. Fakat dengeli yapmış ve yaptığı her şey kalbinin sesi soluğu olmuş. Sebatun yuzillumullahu fi zilli yevme la zille illa zillu anlatırken Sultan-ı Adil başında başlıyor. Sonunda da ayrı bir sultanlıktan bahsediyor. Ve zekerallahu halihen ve fâzat eynahu diyor yani. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde Cenab-ı Hakk'ı andı ve gözleri doldu diyor. İşte o çok önemlidir yani. Ona çok önem verir. Orada ağlama çok önemlidir. İnsanların içinde sizi çok heyecanlandıran şeyler vardır. Dilinizi ısırın orada. Sonra halvete çekilin, orada boşalın elinizden geliyorsa. Kalbiniz dururcasına orada seccade ile hasbihal edin. Halvetinizi derinleştirin Allah. Yalnız kaldığınız anları derinleştirin. Bütün bunlar insan için hedef olmalı ve bu hedeflere bakmalı. Hedefin ne kadar yakınındayız, ne kadar gerisindeyiz, ona göre her gün kendimizi değerlendirmeliyiz. Cenab-ı Hak bizi tarik-i müstakimin saliklerinden eylesin. İhtine sıratal müstakim, sıratallezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyi dünya ve azabil ahire. Allahümme habbib ileynel imana ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel küfre vel fusuka vel asyan ve ec'alna minel raşidin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.